Hale etkisi bilişsel bir önyargıdır. Bilişsel önyargı, diğer insanlar ve şeyler hakkında oluşturduğunuz önyargılı bir fikirdir. Objektif bir analize dayanmaz ve fark etmeden gerçek bir sebep olmadan oluşur. Hale etkisi, farkına varılmadan günlük hayatta sürekli olarak tecrübe edilebilir. Hale etkisi başkaları hakkında nasıl düşündüğünüzü etkiler. Fark ettiğiniz olumlu bir şeye dayanarak insanlar hakkında otomatik olarak olumlu varsayımlar veya yargılar geliştirdiğinizde olur. Hale etkisi bir klişeleştirme biçimidir. Belirli bir özelliği sergileyen herkesin aynı olduğunu varsayarsınız ve onlar hakkında doğru olmayabilecek varsayımlarda bulunabilirsiniz. Hale etkisinin bir parçası olarak biri hakkında tek bir özellik fark eder ve sonra onlara başka nitelikler ekler ve genel bir izlenim oluşturursunuz. Olumlu bir özellik fark ettiğinizde ve ardından olumlu varsayımlarda bulunduğunuzda buna hale etkisi denir. Yaygın bir hale etkisi örneği, çekici bir kişiye olumlu nitelikler atama eğilimidir. Örneğin fiziksel olarak güzel bir insan görebilir ve onun cömert, akıllı veya güvenilir olduğunu varsayabilirsiniz. Bir çalışma insanların gençlik hakkında da bu varsayımlarda bulunduğunu göstermiştir. İnsanların daha yaşlı görünenlere göre daha genç, bebeksi bir görünüme sahip olan insanlar hakkında daha olumlu algılara sahip olmalarının daha olası olduğu belirlenmiştir. Hale etkisi 1920 yılında psikolog Edward Thorndike tarafından tanımlanmıştır. Yapılan bir çalışmada askeri görevlilerin askerleri rütbelendirmesi istenmiştir. Adli bir yaklaşım olması beklenirken görevlilerin rütbelendirmeyi ilk izlenime göre yaptıkları gözlemlenmiştir. Varsayımlar günlük hayatta faydalı olabilir. Çevrenizi fark etmenize ve güvende olup olmadığınızı hızlı bir şekilde değerlendirmenize izin verir. Ayrıca sosyal açıdan da faydalıdır. Örneğin birinin ağladığını fark edebilir, üzgün olduğunu varsayabilir ve teselli etmeye çalışabilirsiniz. Bununla birlikte hale etkisi gibi önyargılar satın aldığınız yiyeceğe kadar farkındalığınızdaki her şeyi etkileyebilir ve gerçeği yararsız bir şekilde çarpıtabilir. Pazarlama algılarınız üzerinde oynar. Etiketlerdeki resimler ve bilgiler bir ürüne bakışınızı etkileyebilir ve sağlıklı olmasa bile bir şeyin sağlıklı görünmesini sağlayabilir. Yine de önyargılardan kaçmak zordur ve bunların ötesine geçmek bilinçli çaba ve öz farkındalık gerektirir. Hale etkisi iş yerinde sıklıkla görülür. İş arkadaşlarınızın prestijli bir üniversiteye gittiğini öğrenebilir ve olmasalar bile daha nitelikli olduklarını varsayabilirsiniz. İş arkadaşınız şık giyiniyorsa onun çalışkan olduğunu varsayabilirsiniz. Ancak bu doğru olmayabilir. Ne yazık ki hale etkisi kazancınıza müdahale edebilir. Bir çalışmada çekici kadın restoran garsonları sözde çekici olmayan iş arkadaşlarından daha fazla bahşiş kazanmıştır. Araştırma kadın müşterilerin güzel kadın garsonlara erkek garsonlardan veya çekici olmayan kadın garsonlardan daha fazla bahşiş verdiğini göstermiştir. Paketleme bilgileri üzerine yapılan araştırmalar bir yiyeceğin olduğundan daha sağlıklı olduğunu düşünmenizin muhtemel olduğunu gösteriyor. Örneğin bir paket granola çubuğu protein çubuğu olarak etiketlendiğinde etiket açıkça çok fazla şeker ve kalori içerdiğini gösterse bile çubuğun sağlıklı olduğunu varsayma olasılığı daha yüksektir. Bir başka örnek de organik terimidir. Bir çalışmada araştırmacılar aynı yiyecekleri kullandılar. Ancak bazı insanlara organik etiket, bazılarına ise normal etiket verdiler. Organik etikete sahip olanlar ürünü daha çok sevdiler. Bunun için daha fazla ödemeye razı oldular ve daha sağlıklı olduğunu ve olduğundan daha düşük kalorili olduğunu varsaydılar. Tıbbi tedavinizin kalitesini değerlendirmek için de genellikle hale etkisini kullanırsınız. Bir çalışma hastanede iyi bir otel deneyimi yaşayan hastaların hastaneye daha yüksek puan verdiğini göstermiştir. Derecelendirmenin tıbbi tedavi, hasta güvenliği, sağlık hizmeti kalitesi ve hatta daha düşük ölüm riskiyle ilgisi yoktu. Oda sessizse ve hemşireler hastalarla konuşuyorsa hastaların aldıkları tedavi hakkında daha iyi izlenimi vardı. Neyse ki bu etkinin farkında olmak daha iyi kararlar vermenize yardımcı olabilir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.